Merhaba, örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi size bot patik yapılışını göstereceğim. Tabanda ve üst kısımda koton ip kullandım. 3,5 numara tığ ile ördüm. Evet, şimdi patiğimizin tabanını yapacağız. Taban için 14 adet zincir çekiyorum. ...14 tane zincir çektikten sonra sondan 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 4 adet trabzanımız oldu. Sonra zincirin üzerine trabzan yapmaya devam ediyorum. Zincirin üzerine 10 tane trabzan yaptıktan sonra ilk zincirimizin içine giriyoruz. Onun içine de 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk zincire de 7 tane trabzanı tamamladıktan sonra şimdi karşı tarafa 10 tane trabzan yapıyoruz. Bu tarafta da 10 tane trabzanı tamamladıktan sonra başlarken 4 tane trabzan yapmıştık. O deliğe giriyoruz ve trabzanları 7 taneyi tamamlamak için 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Evet, birinci sıramızı tamamladık ve bu sırayı kapatıyoruz. İki tane zincir çekiyorum ve kapattığım deliğe giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunun gibi daha 3 tane yapacağız. Yani toplamda 4 tane arttırmamız olacak trabzanlarla. İkinci arttırma, üçüncü arttırmamız, aynı deliğe 2 tane trabzan yapıyorum ve dördüncü arttırma. Şimdi yine trabzanla devam ediyorum. 5 tane trabzan yapıyorum, ikili trabzan. Şimdi de 5 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Beş tane yalancı sık iğne yaptıktan sonra topuk bölümüne geldik. Şimdi 7 tane trabzan yapmıştık. Oraya şimdi ilk deliğe girip 2 tane aynı deliğe yalancı sık iğne yapıyorum. Bu arttırmalar
6 tane olacak yalancı sık iğne ile. Yalancı sık iğne ile 6 tane artırma yaptıktan sonra şimdi 5 tane yalancı sık iğne örüyorum yine. Şimdi 5 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi tekrar trabzanla arttırma yapıyorum. İkinci arttırmamız ve üçüncü arttırmamız. Şimdi yine ikinci sırayı da kapatıyoruz. İki zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Burada bir arttırma yapmış olduk. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum yanındaki deliğe. Sonra yanındaki deliğe arttırma yapıyorum yine. Şimdi yine tek trabzan yapıyorum. Tekrar arttırma. Üçüncü arttırmamız. Şimdi yine tek. Ve son arttırmayı da yapıyorum. Dördüncü ve son arttırma. Şimdi trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir tane trabzan ördükten sonra şimdi tekrar arttırma yapıyorum. Tek trabzan örüyorum. Yine arttırma yapıyorum. Topuk bölümünde de bir arttırıyorum, bir tek örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Son arttırmayı da yapıyorum. Şimdi topuk bölümünde de 6 tane arttırma oldu. 5 tane de tek trabzan oldu. Ve tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Bir tane trabzanı tamamladıktan sonra şimdi yine arttırma yapıyorum trabzanla. Birinci arttırmamız. Bir tane tek örüyorum. İkinci arttırmamız. Yine tek örüyorum. Üçüncü ve son arttırmamızı örüyorum. Evet, üçüncü sıramız da bitti. Şimdi kapatacağız iğneyle.
Şimdi arkadaşlar tığla kapattığımız yere iğne ile giriyorum. Şuradan çıkıyorum. Karşı taraftan ortadan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Evet. Açılmaması için yine karşı tarafa geçiyorum. Evet, tabanımız da bitti. Evet arkadaşlar, patiğimizin tabanı bitti. Şimdi üst bölümünü yapmaya başlayacağız. Evet, üst bölüm için burası topuk tarafı, çeviriyoruz. Ortasından başlıyoruz. Ortası da tabanın 3. sırasında arttırma yapmıştık. Onun ortasındaki tek trabzan. Şimdi yine şuradan ortadan giriyoruz. Ortadan giriyoruz. Arka lobu alıyoruz. İlk sırada sık iğne yapacağız. Bunun için şimdi içinden çıkıyorum. Şu ipi alıp şuraya sıkıştıralım. Zincir çekmiyorum. Şimdi yanındaki trabzanın üstüne giriyoruz. Şuradan arasından arkadaki lobu alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, şuraya giriyoruz. Bu sıra bitinceye kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Şöyle 1, 2, 3, 4. sıramız burası. Ve bu sırada 58 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi sırayı kapatıyorum. Şuraya giriyorum. Şuraya giriyorum. Ve bu sırayı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sırayı kapatmak için girdiğim deliğe girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yanındaki deliğe de giriyorum. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu topuk kısmının açılma yapmaması için biraz kapatmak istiyorum. Onun için azaltma yapacağız. Sık iğne ile yapacağız bunu. Şimdi tekrar yanındaki deliğe giriyorum. Şuraya giriyorum. Sonra çıkmadan tekrar yanındaki deliğe giriyorum. Ve birlikte çıkıyorum şöyle. Bir azaltma yaptık. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum.
Şimdi tekrar ikinci azaltmayı yapacağız. Yine bu deliğe giriyorum. Yanındaki deliğe de giriyorum. Ve hepsini birlikte çıkıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane daha azaltma yapacağız. Yine şuraya deliğe giriyorum. Yanındakine giriyorum. Ve birlikte çıkıyorum. Üçüncü azaltmayı da yaptıktan sonra sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada en son azaltmayı yaptıktan sonra şurada azaltma yapmıştık. Onu yaptıktan sonra sona doğru devam ediyoruz sık iğnelerle ve toplamda 38 adet sık iğne yapıyoruz. 38 adet sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi daha topuk arka tarafa gelmedik topuğunda. Tekrar azaltma yapıyoruz. Sonra yanındaki deliğe yine girip çıkıyoruz. Bir tane sık iğne, tekrar azaltma, ikinci azaltmamızı da yaptık. Yine sık iğne yapıyoruz bir tane ve üçüncü azaltmayı da yapıyoruz. Şöyle ve hepsini birden çıkıyoruz. Bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve böylece bu sırayı tamamlamış oluyoruz. 5. sıramız da bitti bu şekilde. Ve kapatıyoruz burayı. 6. sıraya geçtik. 6. sırada sadece sık iğne yapıyoruz. Kapattığım deliğe giriyorum, tekrar sık iğne yapıyorum. Her bir deliğe sık iğne gelecek şekilde, tek sık iğne gelecek şekilde bu sırada da sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sıranın sonuna geldik yine. 6. sırada da 52 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sırayı da kapatıyoruz. Şuraya giriyorum. Kapatıyorum burayı da. Yine bir tane zincir çekiyorum. Yine battığım deliğe giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi şuradan itibaren 14 adet sık iğne yaptım. Bu sırayı yapacağız. Şu sırada trabzanların yine üstündeki delikte aradan girip arka lobdan öreceğiz. Şurayı yapacağız. Şimdi bunun için yalancı sık iğne için ipi üzerine atıyorum. Ortadan girip bu şekilde çıkıyorum. Ve yanındakinin ortasından giriyorum yine. Şöyle.
ve hepsinin içinden çıkıyorum birlikte. Bu yalancı sık iğnedeki azaltmamız oldu. Şimdi trabzanla azaltma yapacağız. Bunun için ipi üzerine atıyorum. Yine ortadan giriyorum. Evet, bir defa yapıyorum. İkinciyi çıkmıyorum. Şimdi tekrar üzerine atıyorum. Şuradan ortadan giriyorum yine. Çıkıyorum. Ve 2 defa da yine normal trabzan yapar gibi. Trabzanlarda da azaltmalarımız 10 tane olduktan sonra yine bir tane yalancı sık iğne ile azaltma yapıyoruz. Üzerine ipi atıyorum. Şuraya giriyorum. Yine ortaya. İkinci de ipi üzerine atmadan ortadan giriyorum, çıkıyorum ve bir defa da çıkarıyorum ipi. Şimdi bu azaltmalar bittikten sonra sık iğne yapıyoruz tekrar. Ama aradan değil artık. Normal giriyoruz buradan. Evet, buradaki 14 sık iğneyi de yaptıktan sonra yine bu sırayı da kapatıyoruz. Ve 7. sıramız da bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8. sıra için yine bir zincir çekiyorum. Kapatmak için girdiğim deliğe giriyorum tekrar. Ve sık iğne yapıyorum. Yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, baştan itibaren 12 adet sık iğne yaptık. Şimdi tekrar azaltma yapacağız. İlk azaltmamız yine yalancı sık iğne ile olacak. İpi üzerine atıyorum. Deliğe giriyorum. Sonra üzerine atmadan tekrar yanındaki deliğe giriyorum. Ve hepsinin birlikte içinden çıkıyorum. Şimdi trabzanda azaltma yapacağız. Evet, 6 tane azaltmayı da tamamladıktan sonra şimdi yine bir tane yalancı sık iğne ile azaltma yapıyoruz. Üzerine atıyorum. Çıkıyorum. Üzerine atmadan yanındaki deliğe giriyorum. Ve hepsini birlikte çıkıyorum. Evet, bu azaltmadan sonra da yine yalancı sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, azaltmalardan sonra 12 adet sık iğne yaptıktan sonra 8. sırayı da kapatıyoruz buradan. Yine bir zincir çekiyorum. Ve yine kapatmak için girdiğim deliğe tekrar giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum.
Evet, bu sırada da 12 adet sık iğne yaptıktan sonra yine yalancı sık iğne ile azaltma yapıyoruz. Üzerine atıyorum. Deliğe giriyorum. Üzerine ipi atmadan yanındaki deliğe giriyorum. Ve hepsini birlikte çıkıyorum. Şimdi tekrar trabzanlarla azaltma yapacağız. Trabzanlarda da 2 tane azaltmamız olacak. Bunu da 2 defa da çıkıyorum. Bir tane daha yapıyoruz. Evet, bir defa çıkıp kalıyorum. Üzerine ipi atıyorum. Ve burada 2 defa da çıkıyoruz yine. Evet, 2 tane trabzanlarda azaltma yaptıktan sonra şimdi tekrar yalancı sık iğne ile azaltma yapıyoruz. İpi üzerine atıyorum, tığın üzerine. Deliğe girip çıkıyorum. Sonra üzerine atmadan yanındaki deliğe giriyorum tekrar. Ve bir defa da çıkıyorum. Ve yalancı sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, 12 tane sık iğne yaptıktan sonra 9. sıramız da bitiyor. Şimdi bunu bitirmek için buraya girmiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Böyle çıkarıp iğne ile birleştireceğiz. Şöyle. Buradan çıkıyorum. Sonra karşı tarafındakinin ortasından, sık iğnenin üstünde ortasından girip şuradan çıkıyorum. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ayakkabının bölümünü yapıyoruz. Evet, bunun için ön taraftan ortasına gelecek şekilde işaretledim. Şimdi yine bu üst taraftan giriyoruz. Şöyle aradan, arka lobdan. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum yine. Şuraya. Ve sık iğne yapıyorum. Evet, yine hep ortasından giderek sık iğne yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 10 tane olacak.
Evet, burada 10. sık iğneyi de yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Evet, şuraya batıyorum şimdi. Şuraya. Dibine batıp bir sık iğne yapıyorum ve yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi artık normal batıyoruz, ortasından değil. İki delik kalan sondan ikinci deliğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir defa daha giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonra yanındaki deliğe gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. Burada 2 tane yapmamızın amacı arttırma yapacağız. Her sırada bir sık iğne fazla sık iğnemiz olacak. Döndük. Yine şuraya dibine batıyorum. Şuraya. İlk sıramızda 10 tane sık iğne vardı. İkincide 11 oldu. Evet, şimdi 12 tane olacak 3. sırada. Evet, sondan ikinci deliğe geldik. Oraya bir tane sık iğne yaptım. Aynı deliğe bir tane daha yapıyorum. Bir deliğe 2 tane sık iğne oldu. Şimdi son deliğe de bir tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet. Burada 9 sıramız oldu. En son sırada da toplamda 18 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi tekrar dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı tane sık iğne yaptıktan sonra 6 tane yalancı sık iğne yapıyorum. Altı tane yalancı sık iğneden sonra 6 tane sık iğne yapıyorum tekrar. Evet, bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve bu sıranın da tümünü sık iğne yaparak bu bölümü de bitiriyorum. Evet, 11. sıramızı da sık iğne yaparak bitirdik. Son sırada da yine 18 adet sık iğnemiz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin şu üst bölümünü yapmaya başlayacağız. Bunun için patiğin ön tarafından ortalayacak şekilde iğneleri taktım.
Şimdi iğnemizi çıkaralım. Evet, şöyle göstereyim. Daha önce bu bölümü yaparken yine ortadan girmiştik sık iğneleri yapmak için arka taraftan. Şimdi bu bölümü yapmak için de şuraya denk geldiği için buradan giriyorum. Bu yarıyı alıp bu taraftaki ipten giriyorum. Şuradan itibaren bir, iki ve üçüncü sık iğnenin hizasından bir zincir çekiyorum ve aynı deliğe giriyorum yine ve sık iğne yapıyorum. Sonra yine yanındaki deliğe giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçüncüyü de yine aynı şekilde girdikten sonra evet, şuradan devam ediyorum artık dördüncü için. Şuradan devam ediyorum. Evet, diğer uca gelene kadar sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, ön tarafın yine şuraya ön tarafa denk gelen kısmında şu bölüme denk gelen kısımda yine böyle ipin ön tarafından, sık iğnenin ön tarafından girip yapıyorum. Üstteki sık iğneyi, iğnemizi çıkaralım. Evet, bu sırada da toplamda 25 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şuraya batıyorum. Beş tane sık iğne yaptıktan sonra buraya arttırma yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 6 tane tekrar sık iğne yapıyorum. Evet, burada arkasında tekrar ortada bir arttırma daha yapıyorum sık iğne ile. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum. Evet, burada 6 sık iğne yaptıktan sonra
Tekrar arttırma yapıyorum. Bir deliğe 2 tane sık iğne ve yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Arttırmadan sonra 5 tane sık iğne yaptıktan sonra şunu böyle geçiriyoruz buradan. Sonra şurada 1, 2, 3. deliğe giriyoruz ve ipi oradan çıkarıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu deliğe değil, yanındaki deliğe giriyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sık iğnelerimiz 23 tane olduktan sonra yine bu patiğin bu tarafında da 1, 2, 3. deliğimizde diğer sıra için dönüş yapacağız tekrar. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine dibine değil, şuraya giriyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Ve tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. 4. sırada da arttırma yapmadan sıranın sonuna kadar sık iğne örüyorum. Dördüncü sırada da 21 tane sık iğne yaptıktan sonra şu sonuncuya batmıyoruz. Ve bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi yine buraya girmiyoruz, dibine girmiyoruz. Yanındaki şuraya, buraya değil, buraya girip yine sık iğne yapıyoruz. Zincirle birlikte sayarsak 1, 2, 3, 4 tane sık iğne olduktan sonra tekrar bu delikte arttırma yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptıktan sonra arada 10 tane sık iğne yapıyorum yine. On tane sık iğne ördükten sonra tekrar arttırma yapıyorum burada. Bir deliğe 2 tane sık iğne. Ve yine sık iğne yaparak devam ediyorum. 4 tane sık iğne olacak yine buraya da. Tam ucuna batmıyorum. Şuraya batmıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve yine dibine batmadan yanındaki deliğe giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar yine sık iğne örüyorum. Evet, 6. sıranın da sonuna geldik. Yine ucuna batmıyorum. Bir önceki delikte bitiriyorum. Bu 6. sırada da 21 tane sık iğnemiz oldu. Yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Ve yine buraya girmeyip yanındaki deliğe giriyorum. Hep aynı işlemleri tekrar ediyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sırada da 7. sırada da arttırma yapmadan sıranın sonuna kadar sık iğne örüyorum.
7. sıranın da sonuna geldik. Bu sırada da 20 tane sık iğnemiz oldu. Yine aynı şekilde sonuna batmıyorum ve yine dönüyorum. Bir zincir çekerek buraya değil, yanındaki deliğe giriyorum. Sekizinci sıranın sonuna kadar sık iğne örerek devam ediyorum. Sekizinci sıranın sonuna geldiğimizde de 19 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Evet, yine yanındaki deliğe giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincirle birlikte 5 tane sık iğne örüyorum. Arada 8 tane yalancı sık iğne örüyorum. Sekiz tane yalancı sık iğne ördüm. Şimdi bu tarafı yine 5 tane sık iğne örüyorum. Şuradaki çıkıntıya giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonra şuraya, sonra yine şuradaki çıkıntıya, üçüncüyü yaptık. Sonra onun altına 4, yine buradaki çıkıntıya 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bunu burada kesiyorum. Şimdi diğer kenara geçiyorum. Şuradaki köşeye giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki deliğe giriyorum. Şuraya. Üçüncü için şuraya giriyorum. Şu çıkıntıya. Ve üçüncü sık iğnemizi yapıyorum. Sonra dördüncü sık iğnemiz. Beşinci sık iğnemiz. Evet, 6, 7 ve 8. sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Evet, tekrar bu kenardan buradan başlıyorum. Son sıranın ön taraftan örülmesini istediğim için şuradan giriyorum köşeden. Bir zincir çekiyorum.
Sıranın sonuna gelene kadar sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna geldik. Burayı da kapatıyoruz şimdi. Evet, şimdi tabanımızda şu bölümü yapıyoruz. Bunun için topuk tarafından arttırma yaptığımız arada tek trabzanımız vardı. Onun üzerinden gireceğiz. Daha önce tabanın üzerinden patiği yaparken tabanın son sırasında ortadan girmiştik ve bir ip almıştık. Şimdi o kalan ipten giriyoruz. İpi arkada bırakıyoruz. Yine şöyle giriyorum ve içinden çıkıyorum. Yanındakine yine aynı şekilde. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Sıranın sonuna geldik. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şuradan iki ipin altından giriyorum. Sonra karşı taraftan şuradan ortadan girip içinden çıkıyorum. Evet, bunu da böyle tamamlıyoruz. Şimdi patiğin bağcığının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Ben daha önceden hazırladım. Uzunluğu 60 santimetre. Bağcık için 2 numara tığ kullanıyorum. İnce olmasını istiyorum çünkü. Zincir çekiyoruz. Zinciri istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Ben 60 santimetre yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki istediğiniz uzunluğa geldi. Sonra şuraya sondan ikinci zincire batıyorum. Ve içinden çıkıyorum. Yine yanındaki boşluğa girip içinden çıkıyorum. Aynı işlemi bağcık bitene kadar tekrar ediyorum. Şimdi patiğe bağcıkların geçeceği kuş gözlerini takıyorum. Bunları yerleştirdim. Bir tanesini de bıraktım göstermek için. Şuradan böyle geçiriyorum.
Evet, şimdi delgeçle şu kısmı buraya gelecek şekilde, şu iç tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet, kuş gözlerimizi de sıkıştırdık. Evet arkadaşlar, batiklerimiz bitti. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.